Böyle dar bir zamanda gurur yapmanın sırası mıydı? İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Sen en doğru kararı verdin kızım. Başını eğmedin. Üstelik haklı olan sensin abla. Şimdi o adamın ettiği onca laftan sonra kalkıp gitsen sana yakışmazdı. Ama tabii yine de karar senin. Eğer içine sinecekse. Yok anne yok. Ben Cevahir Bey'e hiç güvenmiyorum. Yarın bir gün aynı şeyleri yapmayacağı ne malum. Orası öyle. Ben doğru düzgün bir iş de bulamadım. Sırf bu yüzden de şimdi... Aman ya neyse. Önde sonunda bir iş bulacağım nasıl olsa. Hep böyle gitmeyecek ya. İnşallah kızım inşallah. Heh, gel Aysel gel. Ne yaptı Melek? Kabul etti mi? Maalesef kabul etmedi. Ne demek kabul etmedi ya? Nasıl kabul etmiyor? Yani hak etmediğim lafları işittiğim yere bir daha... Tamam ya, tamam. Hangi çağda yaşıyoruz lan? Kimse de burnundan kıl aldırmıyor ha. Tamam, sen git işinin başına hadi. Ne yapacağız da getireceğiz biz bu kadını buraya ya? Vallahi onca laftan sonra hayatta dönmem dedi. Ya keşke dönseydi. Ay keşke. Ne yalan söyleyeyim, Bahriye ile de çalışmak çok zor yani. Melek de kendince haklı ama. Kız, Melek geri dönmeyeceğini söylediğinde Cevahir Bey ne tepki verdi, ne yaptı? Ay ne tepki verecek canım, esti kükredi. İşler kötüye gidince paçaları tutuştu tabii. Tabii, kaşına gözüne çağırmıyor ne de olsa. O da anladı onun artık kıymetini. Yine kendi çıkarları için istiyor ama dönmesini. Ya ama fena mı olur dönse? Hem biz de Bahriye ablanın işkencelerinden kurtulmuş oluruz. Bu Melek Hanım'da da tam gavur inadı var ha. Ne olmuş yani iki laf ettiysem? Patronuyum ben onun be, patronu. İncileri mi döküldü? Aman nazı çekiyor herhalde. Heh. Arzu Hanım arıyor. Ne diyeceğim ben bu kadına şimdi? Oo Arzu Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Durum ne? Melek döndü mü işe? Yok. Henüz dönmedi. Ama dönecek. O şey oldu. Biraz yumuşadı. Vallahi ikna etmeniz lazım. Yoksa anlaşma falan olmaz. Siz merak etmeyin Arzu Hanım. Halledeceğim ben. Oldu. İyi günler. Bu Melek Hanım'ın keyfini beklersek gül gibi fırsatı kaçıracağız. Ay geliyorum Nevzat, geliyorum. Taksideyim. Trafik yok. Ne kadar zamanda?
Tam vaktinde kuaförde oluruz değil mi Selim? Aha, yol açık. Tamam, konuştuğumuz saatte oradayım. Bak sabahtan arayıp randevu aldım. Sakın arayıp birini kaynaştırma. Ay bekle bekle, daralıyorum ben orada. Ay ne olacak işte, saç, manikür, pedikür. Ay ne bileyim işte. Tamam gelince konuşuruz. Of, biz de kuaförü zengin ediyoruz. Buraya gittiğim kadar okusaydım alim olmuştu. Ama güzel olacağız ya işte. Güzel. Anneannem. Gönül kimi severse güzel odur derdi. Küçücüktü. O zamanlar anlayamazdım manasını. O günlerden kazınmış aklımda. Ay yine çenem düştü, şişirdim kafanı. Yok, hayır. Sende tılsımlı bir şey var. Sanki yıllardan beri tanışıyormuşuz gibi. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Alışabildin mi yeni işine? Yani alışmaya çalışıyoruz diyelim. Yavaş yavaş. Diyelim bakalım. İstanbul'un çeşidi boldur yalnız. İyisi, kötüsü, belalısı. Ne ararsa. Misal ben. Belalı kontenjanı çoktan kaptım bile. Ama sen bugün biraz yorgun gibisin. Biraz. Gerçi hangimiz yorgun değiliz ki? Ah beni bıraksalar. Böyle unutsalar, leylak kokuların olduğu bir yerde. Ama ne mümkün. Akşam bizim mekanda kutlama varmış. Bu kuaför tantanası da orada. Seni de o yüzden erken çağırdım. Anladım. Sen de gelsene, kibar çocuk. Akşama misafirim olursun. Ben mi? Ay senden başka kibar çocuk var mı burada? Yok, ben gelemem, sağ olun. Aman tamam. Yakına yapışmadım ya, korkma. Ama belli. Sen alışkın değilsin böyle ortamlara. Anladım hemen diye. Ulan vay arkadaş be. Ne işkolik çıktın sen ya. Yemek arası bitecek, bu hala tıkır tıkır klavyede, printer'da. Oh çok şükür bitti. Haydi ben kaçtım. Tabii çık canım. Zaten saat de bayağı geç oldu. Şimdi yetişemeyeceksin, hadi bakalım. Sen şimdi kesin gelmiyor musun benimle? Ha, ben tokum zaten ya. Ya ayıptır söylemesi. Sabah poğaçayı bayağı bir kaçırdım ben. O yüzden yemek yemeyeceğim yani. Tamam ben gittim o zaman. Bye. Hadi oğlum Murat. Hadi koçum. Parmaklara kuvvet. Ne yap ne et. Gözünü seveyim. Bul şu belgeyi artık ya. Ulan vay arkadaş ya. Bu odaya da her girdiğimde aynı dosyalara bakıyorum anasını satayım. De ne yapayım? Başka bakacak bir şey yok ki. Ulan ne biçim çalışma odası bu be. Bu değil ya. Vallahi billahi şu dosyayı bulayım. Yemin ederim basacağım gideceğim buralardan ha. Bir Allah'ın kulu bile bir daha bulamayacak beni. Ulan hiçbiri değil ki ya. Elif abla. Elif abla. Melek teyze.
Kirleri topla demiştim, hallettin mi? Evet. Nevresimler değişti mi? Onlar tamam zaten. Hayret. Kardeşimle ilgileneceğim diye pek ortalarda gözükmüyorsun ama hepsini halletmişsin. Ben çok uzun kalmadım zaten yanında. Neyse tamam. Şu alt taraftaki bardakları da yıkayın. İyi de onlar zaten temiz. Sabah kendime su almak için mutfağa girdim. Tabii ki ortada Gonca ve sen yoktunuz ki bu ayrı bir konu. Hepsinde parmak izi vardı. Biz gayet dikkat ediyoruz ama. Belli. Yıka dediysem yıka. Daha sonra salata yapmaya başla. Ama için domates olmasın. Ümit de ben de sevmiyoruz zaten. Olur, öyle yaparım. Bana bak Asuman. Sakın işten kaytarayım deme. Ben kardeşim hastalanmış falan anlamam ona göre. Hı. Lan nerede bu belge anasını satayım? Nerede ya? Ha? Bir dakika. Bu mu lan? Lan Allah kahretsin seni be. Kira sözleşmesiymiş anasını satayım. Neredesin be belge? Neredesin ya? Ama yok. Ne olursa olsun hiçbir şekilde pes etmek yok. Nereye sakladın Erkut abi ya? Allah benim ne yapıp ne edip bir şekilde Erkut abi gelmeden bu dosyayı bulmam lazım. Ne biçim dosyasın sen be? Lan Erkut abi gelmeden bari bir an önce halletsem şu işi. Vallahi billahi bıktım bezdim ya. Lan hay Allah kahretsin Allah kahretsin. Çok fazla vaktimiz yok. Hemen teslim etmen lazım. Hallederiz. Yalnız bana bak. Bu sefer iş biraz farklı. Kimseye gözükmeden halledeceksin ona göre. Nasıl olacak o iş? Sen şimdi bir taksiye bineceksin, tamam mı? Zarfı taksiciye vereceksin, teslimatı o yapacak. Ne? Taksiciye mi? Evet. Kurye olarak kullanacağız adamı. Ya bir sürü adam var bizim, onlardan biri yapsın ya. Ya çok soru soruyorsun. Dediğimi yap, gerisine karışma. İyi. Vallahi pek aklıma yatmadı ama emir demiri keser nihayetinde, değil mi? Aynen öyle. Sen dediğimi yap, gerisine karışma. Eyvah! Babamlar geliyor. Yandım. Sen al şimdi şunu. Adres de burada bir yerde olacaktı. Buranın hali ya. Kaç defa söyledim benden habersiz şuradan bir şey almayın diye ya. Bittim ben, bittim. Ulan var ya, kesin çok uzayacak şimdi burada olduğumu. Al. Dediğim gibi, bu sefer değişik bir iş. Kimseye görünmeyeceksin. Bak adamlar sağlam ayakkabı değil, gümbürtüye gidersin söyleyeyim ben. Ya sormayayım diyorum ama biz ne taşıyoruz bu kutuda? Ha? Kaşıkçı elması falan mı? Fazla merak iyi değil derler değil mi?
Ulan yemin ederim kirli işlere bulaşmış bunlar ha. Kim bilir ne haltlar karıştırıyorlar. Tamam. Ben gideyim madem. Tamam. Al şunu da tak kafana. Resim vermeyelim adamlara. Güzel güzel hadi. Az daha yakalanıyordum be. Ay. Cevahir Bey, İyi günler Melek Hanım. sizin burada ne işiniz var? Ben senden özür dilemeye geldim. Ulan Erkut, kim bilir ne taşıtıyor bana ya. Ulan şu düştüğümüz hallere bak ya. Hadi beni geçtim. Ya zavallı taksicinin başına bir şey gelirse? Yazık lan adama. Al sonra başına belayı. Hayırlı işler birader. Beni şu Beykoz merkeze bir atıversene ya. Selim. Sen burada şimdi yani şey mi yapıyorsun? Şoförlük mü? Evet baba. Aa baba ya. Nasıl olur ki ya? Vallahi hayattan anlam ya. Yani ne alaka var? Her şeyi anlatacağım baba. Her şeyi anlatacağım. Melek Hanım, biraz vaktin var mı? Konuşsak. Tabii. Buyurun içeride konuşalım isterseniz. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Estağfurullah. Buyurun. İnci. İnci duyuyor musun beni? Yanıyor çocuk. Asuman! Gonca! Asuman, Gonca neredesiniz?
İnci, ablacığım ne oldu sana? Sen kardeşini orada nasıl bırakıp gelirsin ya? Ben merak edip gidip bakmasam kız ateşler içinde ölecek orada. Ya ben baktım hiçbir şey yoktu. Boğazları ağrıyordu sadece birazcık. Çorba içelim rahat uyusun diye ben böyle olacağını bilseydim. Havale geçiriyor olmasın? Tamam hadi uzatmayın. Hemen banyoyu hazırla, ateşini düşürelim biraz. Tamam. Durumlar malum. Ben de mecburen kısa bir süreliğine böyle bir çözüm yolu buldum. Tabii canım, sen de haklısın ya. Yani ev geçindirmek kolay değil. Ama bir yandan iş aramaya devam ediyorum baba. Yani kısa bir süre için. Tabii canım, tabii. Yani kafana uyan bir yer bulduğun zaman bırakırsın, ne olacak ya? Bakalım. Bozma moralini, hem senin için iş mi yok ya? Vallahi baba, galiba yok. Olur mu öyle şey ya oğlum? Bu kadar sene boşuna mı okudun? Değil mi? Hani biz olsak neyse. Yok sen canını sıkma. Mutlaka bir şey çıkar, mutlaka. Baba, senin de bu şekilde öğrenmeni istemezdim. Gerçekten kusura bakma. Ya oğlum sen rahatına bak ya. Hem arayıp ne diyecektin? Değil mi? Sen hiç sıkma canını. Ben daha düne kadar kapı kapı dolaşıp kadınlara tencere tava satıyordum oğlum. Ekmek parası bu, kolay mı ya? Ha? Haklısın galiba. Hadi tamam, hadi. Ben artık müsaade isteyeyim. Gideceğin yere bırakayım seni. Yok ya, ben kendim şey yaparım, giderim ya. Baba işim var işte, ver gel bırakırım ben seni. Ya oğlum şimdi sen beni bırakacaksın diye kim bilir ne kadar müşteri kaçıracaksın. Oğlum ya. Baba vallahi içime sinmez ya. Hadi inat etme. Yani Melek Hanım, atölyede işler pek kesat. Hani Allah var. Sen iyi çekip çeviriyordun orayı. Bahriye Hanım da işini gayet iyi yapıyor bence. Hem ben gelmeden önce de o vardı zaten. Pekala işlerin üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Melek Hanım, iyi güzel söylüyorsun da bana tecrübe değil, yetenek lazım. Hani böyle senin gibi işini bilen, dürüst, disiplinli bir usta başına ihtiyacım var. Düşünceleriniz için çok teşekkür ederim. Ama ben Aysel'e de söyledim. Biliyorum. Konuştuk. Hani o yüzden bizzat gelip konuşmak istedim seninle. Zahmet etmişsiniz. Sağ olun. Şimdi Melek Hanım, biliyorsun ben kimsenin ayağına gitmem. Öyle tersimdir de biraz. Ama söz konusu olan şey iş oldu mu kimsenin hakkını yemek istemem. Tamam. O gün biraz tartıştık, ters gittik. Ama bunun içinde çekip gidilmez ki ya. Öyle değil mi hanım teyzeciğim? Sen de bir şey söyle, gözünü seveyim. Ben her daim Melek'in kararlarının arkasındayım. O öyle uygun gördüyse vardır bir sebebi. Tamam, kabul. Ben eşeklik ettim. Ama bir daha olmayacak ya. Söz. Gel hadi, dön şu atölyeye. Baba, ben rahatsız olacağım diye bilmek istemiyorsan eğer. Ya oğlum ne alakası var ya? Sen işine gücüne bak ya, ben hallederim ya. Ya benim içime sinmez. Belli ki bir işim var. İyi, vallahi iyi hatırlattın. Ben bunu zaten kargoya verecektim. Vereyim göndersinler merkeze, sonra geçerim Beykoz'a ya. Hadi sen işine bak hadi. Peki, sen bilirsin. Hadi selametle hadi. Bu şekilde karşılaşmasaydık keşke. Kötü oldu. Ulan Veysel, az daha damadı yakıyorduk ha. Fakat sen Selim'in şu haline bak ya. Vay canına ya. Ulan nereden nereye be? Ne diyorsun? Kabulsün değil mi?
Cevahir Bey, ben bugüne kadar pek çok işte çalıştım. Arkamdan laf söz gelmesin diye de işimi hep iyi yapmaya çalıştım. Çok şükür. Bugüne kadar da ne bir şikayet aldım, ne de bir sitem işittim. Haklısın. Dürüstsün, çalışkansın. İltifatlarınız için çok teşekkür ederim. Ama bu söylediğiniz sözleri unutturmuyor maalesef. Ya bak şimdi Melek Hanım. Cevahir Bey bakın. Ben size o gün de anlatmaya çalıştım. Ben çalıştıkça siz beni susturdunuz. Konuşmama fırsat bile vermediniz. O gün Numan Bey çok üstüme geldi. Ben de ne yapayım sana patladım. Yani bu kadar tepki göstermemiş olsaydınız anlayabilirdim. Sonuçta siz de işinizi yapıyorsunuz. Sizi orada bırakmak istemem. Ama böyle beni anlamadan, dinlemeden yargılamanız çok gücüme gitti. İnsanız be Melek Hanım. Dilin kemiği yok işte. Patron elbette ki sizsiniz. Ama çalışanlarınıza daha özenli davranmanız gerekiyor bence. Tamam. Ne desen haklısın. Ama ben de zor durumdayım. Gel, he de. Senin de benim de emeklerim boşa gitmesin. Bak, söz. Özgüçlü sözü ya. İpler senin elinde. Ne dersen o. Ya iyi de benim öyle bir derdim yok ki. Ha ustabaşı olmuşum, ha makineci. Ben sadece işimi layığıyla yapmaya çalışıyorum, hepsi bu. Buraya kadar geldiniz. Zahmet verdiniz, teşekkür ederim ama... üzgünüm, teklifinizi kabul edemeyeceğim. Ya sana söz. Bir daha olmayacak. Bak haftalığına da bir güzellik yaparız. Sağ olun. Melek Hanım, şimdi bu zamanda iş bulmak öyle kolay iş değil. Ayağına gelmiş fırsatı tepme derim ben. Hani malum sen de ev geçindiriyorsun. Bir düşün bence. Peki, madem öyle diyorsunuz, ben müsaadenizi isteyeyim. İyi günler hanım teyzeciğim. Size de. Elif abla. Elif ablamı istiyorum ben. Ya İnci, ya kuzum ne oldu sana böyle ya? Ilık suyla duş aldırdığımız iyi oldu. Ateş düşer birazdan. Evet. Çok sağ olun. Yani siz olmasaydınız... Ben olmasaydım hala orada ateşler içinde yanıyor olacaktı değil mi çocuk? Baygın baygın yatıyor olacaktı. Ya insan bir merak edip gidip bakmaz mı? Ya ben bakacaktım ama çok iş vardı yani benim zamanım olmadı. Ayaklanacağını nereden bilebilirim? Neyse Asuman tamam. O iyileşsin de önemli olan o. Acaba üstüne daha kalın bir şeyler mi örtsek? Yok yok öyle ateş olan insanın üstü çok fazla örtülmez. İyi böyle. İnci, ablacığım duyuyor musun beni kuzum ha? Ne oluyor burada? Hı? Ne oluyor? Çocuğun ne işi var burada? Sesini yükseltme fazla. İnce hasta. Ateş çıktı. Ya hastaysa hasta. Sana ne bundan? Ateşi çok yüksek. Müştemilata gidip baktığımda çocuk yerde baygın yatıyordu. Senin müştemilatta ne işin var? Şans eseri Asuman'la Gonca'yı mutfakta konuşurlarken gördüm. İnci'den bahsediyorlardı. Ben de merak edip gidip bakayım dedim. Onunla ilgilenmediklerini anladım da çünkü. Tabii. Her işimiz bitti. Hizmetçinin kardeşiyle de ilgileneceğiz değil mi Ümit? Başka işin yok mu yani senin? Ben bu çocuk bu eve gelmesin dedim ama... Yani gerçekten çok affedersiniz ben böyle olsun istememiştim. Asuman tamam. Şimdi konumuz bu değil. Çocuk bir iyileşsin de önceliğimiz o. Gonca sen de aşağı in. Çocuğa bir ateş düşürücü bir şey getir. Tabii, hemen. Müştemilata götürün o zaman çocuğu. Burada kalamaz. Tabii ben şimdi hemen... Hayır dur. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Ümit sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bu çocuk iyileşip toparlanana kadar burada kalacak. İyi de... Arzu uzatmayalım istersen tamam mı? Ben de bu evde kalıyorum.
Onun için bazı kararları ben de alabilirim herhalde, değil mi? İnci iyileşene kadar burada kalıyor. İtiraz istemiyorum. Durak taksiye mi verdin? Yok ya yok, yoldan çevirdim. İyice anlattın mı? İyice anladı mı adam zarfı kime teslim edeceğini? Ya anladı Erkut Bey, anladı. Rahat ol. Vallahi cin gibi adam da mevzuyu hemen kavradı. İyi bari. Aman bir sıkıntı çıkmasın da. Ya çıkmaz. Sen rahat ol ya, için rahat olsun. Eyvallah, sağ ol. Öbür iş ne oldu? Hangi iş? Ziya Beylere gidecektin ya. Teslimat işi. Ha, o iş mi? Gidiyorum ya, oraya gidiyordum ben de. Tam yoldayım işte. Aman atlamayalım ha. Bak adamlara 3 hafta önce fatura kestik. Hala ödeme alamadık. Git bak bakalım neymiş dertleri. Tamam, hallederim hadi. Tamam, konuşuruz. Hadi eyvallah. Ana, az daha o işi unutuyorduk ha. Ulan Selim'i düşünmekten kafamı kaldı bende ya. Ulan başlayacağım anasını satayım zarfına da, belgesine de. Allah kahretsin be, Allah kahretsin. Murat? Sen ne arıyorsun burada? Nuray Hanımcığım, hiç oluyor mu ama böyle? Ya bir yemeğe gittiniz, gelmek bilmediniz. Aşk olsun ama ha. Benim de birkaç tane belgeye ihtiyacım oldu. O yüzden geleyim kendim halledeyim dedim. Ne yapsaydım yani ha? Almasa mıydım? Ne belgesi? Tamam, hallettim ben. Dişi olsun. Ne diyorsun anne? Cevahir Bey'in teklifini kabul etmemekle iyi mi yaptım sence? Kızım, benim ne düşündüğümden öte senin ne düşündüğün önemli. Bilemiyorum. Yani iyi mi kötü mü yapıyorum? Açıkçası içimden de böyle davranmak geldi anne. Kararına müdahale olmak istemedim. Lakin bence de en doğrusunu yaptın kızım. Söylediklerine biraz olsun inansam gidip çalışacağım. Ama biliyorum ben Cevahir Bey'i. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Bu saatten sonra değişecek hali yok ya elbet. Sen sıkma canını yavrum. Ne olursa olsun arkanda biz varız. Benim gibi adamı melektin ya. Sana helal olsun be Melek Hanım. Çiçeğimi, çikolatamı aldım. Çalışanıma yalvardım anasını satayım. Tarihe geçer lan o derece. Ama ne inat kadınmışsın be Melek Hanım. Ne inatmışsın be. Ben bilirim bunları. Gururluyum. Başım dik ayakları karın doyuruyor sanki. Gördük lan evini. Gördük. Dökülüyor be. Senin koşa koşa gelmen lazım buraya. Koşa koşa. Arzu da tutturdum melek de melek diye. Sen o parayı hesabıma gönder. Ben sana 100 tane melek bulurum be. Kusura bakma, ben neyin nerede olduğunu bilmediğim için bulamadım ama getirdim. Yok canım, olur mu? Ne kusuru? Allah'tan varmış. Hadi hemen içirelim o zaman. Gonca,
Sen İnci'yi kaldırır mısın? Tamam. Gel bakalım. Ablacığım, hadi iç kuzum şunu. İç bakalım. Aferin. Şimdi daha iyi olacaksın, tamam mı? Elif abla. Elif abla. Elif ablam gelsin. İnci, bak lütfen sessiz ol, Arzu duymasın lütfen. Elif abla gelsin, ben onu çok çok özledim. İnci tamam canım, ben buradayım, bak yanındayım, lütfen sus. Nasıl oldu? İlaçlarını daha yeni verdik ama inşallah daha iyi olacak. Ben de merak ettim de bir gelip bakayım dedim. Çok sağ olun. Getir kızım şuraya. Koy. Ben de servis yapayım. Babaanne bak, ekmekleri kendim dizdim. Aferin sana. Hadi geçin oturun da yemeğimizi yiyelim. Amcam geldi. Amcan değildir kızım, daha erken. Amcam geldi işte. Amcam geldi, amcam geldi. Amcam geldi. Ben size demiştim. Hayırdır oğlum? Erkencisin bugün. Gideyim sonra geleyim o zaman. Siz sevinmediniz. O nasıl söz evladım? Tabii ki sevindik. Şaşırdık sadece. Değil mi kızlar? O zaman sürprizin amacına ulaşmış demektir. Bu akşam birlikteyiz o zaman ha? Ha, hayatım o kadar vaktim yok. Bu tarafa müşteri çıkınca geleyim dedim. Hep beraber yemek yiyelim. Sonra çıkacağım. İyi yapmışsın oğlum. Hadi sen de geç sofraya. Yayla çorbası mı bu? Ben bir tabak getireyim. Ablacığım, aç bakayım ağzını, aç. Oh, aferin. Aferin İnci. Ablacığım bu son kaşık, hadi aç ağzını bakayım. Oh, aferin benim kızıma. Ya Asuman, baksana nasıl halsiz düştü çocuk. Ya gözünü bile çok zor açıyor. Vallahi sorma ya. Allah'tan Umit Bey gidip bakmış. Ya havale geçirseydi? Asuman Allah korusun ya. Gonca, sanki yine ateşi çıkmış ya. Bir dereceyi versin, tekrar bir ölçelim bakalım. Tamam, al. İnci ne olur iyileş artık ablam, ne olur. Merak etme, iyileşecek. Asuman, ya bu çocuk sabahtan beri Elif diye sayıklıyor. Ya bu Elif kimse, sen acaba onu buraya mı getirsen? Kesinlikle olmaz öyle bir şey ya. Saçmalama, delirdin mi sen? İyi de neden? Ya zaten İnci'yi getirdim diye Arzu burnundan soluyor. Elif'i de getireyim, öldürsün beni, olur mu? Ay 39 derece. Ne diyorsun ya? İnci. Ya yanıyor çocuk resmen. İnci. Ablacığım ne olur aç gözlerini hadi ya. Ya Asuman tamam. Tamam sakin ol. Hem bak ben suyu değiştirmiştim. Alnına bezi koysana çocuğun. Ablacığım. Elif abla.
Hizmetçiye 100 verirsen hizmetçi olursun. Yani bizim bir evde servis yapmadığımız eksikti zaten. Ama hep sen 100 veriyorsun bunlara. Senin yüzünden böyle oluyor. Arzu kız hasta diyorum ya. Bir gecelik izin verdim. Ya bir gece servisi biz yapsak ne olacak? Elimiz mi kırılır? Hastaymış. Ya birazcık ateşi var. Çocuk bu. Her çocuğun ateşi çıkar. Arzu, kız bayılmış diyorum sana ya. Bayılmış. O bücür ilgi çekmek için her şeyi yapıyor. Siz de bir güzel bunu yiyorsunuz. Özellikle sen. Selim şimdi taksi şoförlüğü yapıyor öyle mi? Ya vallahi Tülay'ım ya. Çok şaşırdım Veysel. Hele ben. Hele ben. Vallahi hiç aklıma gelmezdi ya. Durdurdum taksiyi, bindim. Bir de baktım. Direksiyonda benim damat. Geçen de hani Meleklere gitmiştim ya. İşte o zaman Selim de sürekli böyle iş görüşmelerine falan gidiyordu. Demek hiçbiri olmamış. Tülay'ım, iş dediğin öyle kolay bulunmuyor yani. Öyle vallahi. Okumuş gencecik çocuk. Olmayınca olmuyor. Şans işte. Vallahi önce çiftlik gitti. Şimdi de bu durum. Yani koskoca Selim Emiroğlu taksi şoförlüğü yapsın. Olacak şey mi ya? Hayat bir merdiven diye boşuna dememişler. Baksana bir iniyorsun, bir çıkıyorsun. Vallahi çok şaşırdım Veysel. Öyle değil mi Murat? Ne? Kim? Ya Selim işte taksi şoförlüğüne başlamış ya. Ne? Selim abi mi? Ha? Armut. Armut efendim. Senin kanal gene kaydı. Ha? İstasyon başka taraflarda. Selim diyor, Selim. Hayırlı olsun baba, ne diyeyim? geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son